Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm diyorum. God of War'ın yeni bölümündeyiz. Arkadaşlar bugünkü hikayemiz başlangıçtan önce ve sonra. Başlangıçtan önce hiçbir şey yoktu. Ne toprak vardı ne gök kubbe. Ne yıldızlar vardı ne de gökyüzü. Şekilsiz ve şemalsiz, sisten bir alem ile durmadan yanan ateşten bir alemdi var olan. Kuzeyde karanlık olan Niflheim uzanır. Orada 11 zehirli nehir sisi boylu boyunca keser ve hepsinin kaynağı da ortalarında bulunan gürüldeyen girdap Hergelmir'dir. Niflheim soğuktan da soğuktur ve her şeyi gölgeleyen kasvetli sis burada çok yoğundur. Sis gökleri saklarken serin pus ise toprağı gölgeler. Güneyde Muspel vardır. Ateştendir. Oradaki her şey korlaşmış ve yanmıştır. Niflheim'ın karanlığında Muspel ışıktır. Puslar diyarının buz tuttuğu yerde onun erimiş lavları vardır. Diyar tıpkı bir demircinin gürüldeyen ateşi gibi eriyiktir. Ne toprak katıdır ne de gökyüzü. Parıldayan ve püsküren ateşten erimiş kayalar ve yanmış kollardan başka bir şey yoktur orada. Muspel'de alevlerin kıyısında pusun yanıp ışık olduğu, toprakların sona erdiği yerde tanrılardan önce var olan Surtur bulunur. Şu an bile oradadır. Elinde alevli kılıcını tutarken köpüren lav ile donmuş pus arasında fark yoktur onun için. Dünyanın sonu Ragnarök'te yalnızca o zaman Surtur'un yerinden ayrılacağı söylenir. Alevli kılıcıyla Muspel'den yola çıkıp dünyayı ateşe verecek ve tanrılar teker teker onun karşısında canlarını teslim edecek. Muspel ve Niflheim'ın arası bir hiçlik bölgesi. Şekilden yoksun bir boşluktu. Sisli alemin nehirleri bu boşluğa esneyen boşluk da denen Ginnungagap'a akıyordu. Upuzun bir zaman sonunda bu nehirler ateş ve sis bölgelerinin arasında yavaşça katılaşıp buzullara dönüştü. Boşluğun kuzeyindeki buzlar donmuş sis ile kütlenin parçası olmayan buz parçacıklarıyla kaplıydı. Buzulların ateş diyarına ulaştığı güneyde ise Muspel'in kor ve kıvılcımları buzla buluştuğunda alev diyarlarının ılık rüzgarları buzları çevreyen havayı bir bahar günü kadar yumuşak ve sakin hale getirdi. Buz ile ateşin buluştuğu yerde buzlar eridi ve eriyen sular da hayat tezahür etti. Alemlerden daha büyük, var olmuş ve var olacak her devden daha cüsseli bir insan sureti. Ne erkekti ne de kadın ama aynı anda her ikisiydi de. Bu yaratık tüm devlerin atasıydı ve Ymir derdi kendine. Boynuzsuz bir inek vardı bir de. Hafsalının alamayacağı kadar büyük, beslenmek ve susuzluğunu gidermek için buz kalıplarını yaladı. Yaladıkça 4 memesinden akan süt nehirler gibi gürüldedi. Ymir'i besleyen de bu süttü işte. Dev sütü içti ve büyüdü. Ymir ineğe Audhumla adını verdi. İneğin pembe dili yalayarak insan çıkardı buz kalıplarının içinden. İlk gün bir erkeğin saçı, ikinci günde kafası ve üçüncü günde ise bir erkeğin tüm sureti çıktı ortaya. Buri'ydi bu, tanrıların atası. Ymir uyudu ve uyurken de doğurdu. Ymir'in sol kolunun altından bir kadın bir de erkek dev doğdu. Bacaklarından ise 6 başlı bir dev çıktı. Böylece tüm devler Ymir'in çocuklarının soyundan geldi. Buri bu devlerden birini kendine eş olarak aldı. Bir erkek çocukları oldu ve Bor koydular adını. Bir dev kızı olan Besla ile evlendi. Bor ve 3 erkek evlatları oldu. Odin, Vili ve Ve. Bu ilginç oldu. Adamın ismi Ve yani. Bor'un 3 oğlu Odin, Vili ve Ve yetişkinliğe erişti. Büyüdükçe çok uzaktaki Muspel'in alevleriyle Niflheim'ın karanlığını gördüler. Ancak her iki yerinde onlara ölüm getireceğinin farkındaydılar. Kardeşler ateş ve pus arasındaki engin boşluk Ginnungagap'a sonsuza dek kısılmıştı. Hiçlikte kısıldıkları bile söylenebilirdi. Ne deniz vardı ne kum. Çimen de yoktu taşta. Yoktu toprak, ağaçlar, gökyüzü ve yıldızlar. Dünya yoktu. Gök kubbe ve yer yoktu o vakitler. Boşluk hiçlikti. Yaşam ve varlıkla dolmayı bekleyen boş bir yerdi sadece.
Her şeyin yaratılma vakti gelmişti. Ve Vili ve Odin birbirlerine baktı ve Ginnungagap'ın boşluğunda yapılması gerekenleri konuştu. Evrenden bahsettiler, hayattan ve gelecekten. Odin, Vili ve kardeşi ve dev Ymir'i öldürdü. Öldürülmesi gerekiyordu. Alemler yaratmanın başka yolu yoktu. Bu her şeyin başlangıcıydı. Ölüm tüm yaşamları mümkün kıldı. Yüce devi bıçakladılar. Hayal edemeyecek kadar çok kan fışkırdı Ymir'in cesedinden. Deniz kadar tuzlu, okyanuslar kadar gri kan fışkırıp öyle ani, öyle güçlü, öyle derin bir taşkın oldu ki tüm devleri sürükleyip boğdu. Ymir'in torunu Bergelmir ve eşi hayatta kalan tek devlerdi. Onları bir kayık gibi taşıyan tahta bir kutuya sarıldılar. Bugün görüp de korktuğumuz tüm devler onların soyundan geliyor. Odin ve kardeşleri Ymir'in etinden toprağı yarattı. Dağları ve yamaçları oluşturdu Ymir'in topladıkları kemikleri. Kayalarımız ve taşlarımız, kumlarımız ve çakılarımız Ymir'in dişleriydi. Bir de Odin, Vili ve Ve'nin Ymir'le olan savaşında kırılıp parçalanan kemik parçaları. Alemleri saran denizler ise Ymir'in kan ve teriydi. Gökyüzüne bakın. Ymir'in kafatasının içine bakıyorsunuz işte. Geceleyin gördüğünüz yıldızlar, tüm kuyruklu yıldızlar ve kayan yıldızlar. Muspel'in ateşlerinden sıçrayan kıvılcımlar hepsi. Peki ya her gün gördüğümüz bulutlar? Ymir'in beyniydi bir zamanlar. Şimdi bile neler düşünüyorlardır kim bilir. Dünya düz bir disktir ve deniz de etrafını sarar. Devler dünyanın kenarlarında en derin denizlerin yanında yaşar. Devleri uzak tutmak için Odin ve kardeşleri Ymir'in kirpiklerinden dünyanın ortasının etrafına bir sur ördü. Bu surun içinde kalan yere de Midgard adını verdiler. Midgard boştu. Topraklar çok güzeldi. Ama kimse ne çimenlere yürüyor ne de berrak sularda balık avlıyordu. Kimse ne sarp dağları tırmanıyor ne de bulutları izliyordu. Odin ve kardeşleri bir alemin içinde yaşayanlar olmadığı müddetçe alem olmayacağını biliyordu. Dere tepe gezip insan aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Nihayetinde denizin kıyısındaki çakıların üstünde denizin hırpaladığı iki kütük buldular. Dalgalarla taşınmış ve kıyıya vurmuşlardı. İlk kütük diş budaktandı. Diş budak ağacı esnek ve gösterişlidir. Derinlere uzanır kökleri. Oyması kolaydır. Ne çatlar ne de parçalanır. Diş budaktan güzel bir alet sapı ya da mızrak sapı yapılır. Sahilde ilkinin yanında buldukları ikinci kütük diğerine öyle yakındı ki neredeyse birbirlerine değiyorlardı. Kara ağaçtandı. Kara ağaç zariftir ama en güçlü kalas ve kirişlerin yapılabileceği kadar da sağlamdır. Güzel bir ev ya da büyük bir salon yapabilirsin kara ağaçtan. Tanrılar iki kütüğü de aldı. Kütükleri kaldırdılar. Böylece kumlar üzerinde dik durdular. İnsan boyuna ulaştılar. Odin kütükleri tuttu ve hayat üfledi her birine. Sahildeki hareketsiz kütükler değillerdi artık. Canlıydılar. Vili irade verdi onlara. Akıl ve fikir bahşetti. Artık hareket edebiliyorlardı. İsteyebiliyorlardı. Ve kütükleri oydu. İnsan suretini verdi onlara. Duyabilsinler diye kulaklarını, görebilsinler diye gözlerini, konuşabilsinler diye dudaklarını yonttu. İki kütük sahilde duruyordu. İki çıplak insan olarak. Ve birine erkeklik, diğerini de kadınlık organını yonttu. Dünyanın kıyısındaki sahildeki serin deniz serpintilerinden korunabilsinler, kendilerini sıcak tutabilsinler diye üç kardeş erkek ve kadına kıyafetler yarattı. Son olarak iki insana yapıldıkları şeylerin adını verdiler. Ask dediler erkeğin adına ya da diş budak. Embla dediler kadına veya kara ağaç. Ask ve Embla bizlerin baba ve annesiydi. Her insan evladı hayatını ebeveynlerine borçludur. Onlar da kendi ebeveynlerine ve onlar da kendilerinkine. Bu böyle upuzun sürer gider. Ask ve Embla'nın hepimizin atası olduğu yere dek. Embla ve Ask, tanrıların Ymir'in kirpiğinden yaptığı sur içerisinde güvenle Midgard'da kaldı. Midgard'da kendi evlerini yaptılar. Kendilerini devlerden, canavarlardan ve çorak topraklarda bekleyen tüm tehlikelerden korudular. Artık Midgard'da çocuklarını huzur içinde büyütebilirlerdi. İşte bu yüzdendir ki Odin'e herkesin babası denir. Çünkü o tanrıların babasıydı. Çünkü o büyüklerimizin büyüklerine hayat üflemişti.
tanrı da olsak fani de Odin hepimizin babasıydı. Evet arkadaşlar, değişik bir hikaye bu. Özellikle Odin'in babası Ymir'i öldürmesi biraz Yunan mitolojisindeki Zeus'un babası Kronos'u, Kronos'un da babası Uranüs'ü öldürmesi gibi ilginç. Yani döngü burada da devam ediyor. Onun dışında yine Odin, Vili ve işte Yunan mitolojisindeki şey gibi, işte 3 büyük tanrı Zeus, Hades ve Poseidon gibi. Yani orada da 3, orada da 3 teraneleri var. İşte Yunan mitolojisinde her şeyin başında bir kaos var. Burada da Ginnungagap adı verilen boşluk var. Yani çok benziyorlar bu iki mitoloji birbirine. İlla ki etkilenmişlerdir. Hatırlarsanız oyunda da zaten Buri'nin deposu adı verilen bir yer vardı. Burada hatta hazine falan da bulmuştuk. Yani bunlara değinilmiş.